Merhabalar sevgili Koç ve yükselen burcu Koç, Ay ve Stelyum Koçlar da dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili Koç burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Değilsen bile en kısa sürede iyi olmanı diliyorum. Bakalım senin için acil durum nedir? Acil alman gereken mesajlar nelerdir sevgili Koç burcu derken bu kart dönmek istedi arkadaşlar. Kılıç kralıyla başladık. Sanıyorum ki koç burçları bir katı kural içerisine girecek arkadaşlar. Ama tam olarak görebilmek için kartların tamamını açmamız lazım. Kupa ikilisi bakalım nedir? Asa sekizlisi. Şimdi öncelikle sevgili koç burcu senin burada taktik çalıştırdığın bir konu var. Fakat bazıları için şunu söylemek. Şimdi bak öncelikle analitik zekan çok yüksek olacak. Özellikle iletişim konularında, ikili ilişkilerde, sanatsal konularda analitik zekan çok yüksek olacak ve bazı kurallar alacaksın kendi hayatınla ilgili. Fakat iletişimle ilgili sorunlara birazcık dikkat et. Şimdi burada yüksek enerjiler var. Bazen istemeden de olsa yanlış kelimeler kullanmak isteyebilirsin ya da isteyebilirsin diyelim. Her koç için geçerli değil de şöyle savunmaman gereken bir şeyi savunabilirsin mesela. Buna karşı dikkat etmende fayda var. Ama bununla birlikte şöyle bir durum var. Özellikle önümüzdeki 2 hafta ve 2 aylık süre içerisinde böyle sen aşk hayatınla ilgili ve kariyer hayatın ile ilgili bir başarıya imza atacaksın. Yani burada hayatınla ilgili gelecek olan bir eş zamanlılık var. Aynı zamanda Ağustos ayı da senin için çok önemli olacak. 8'i, 18'i, 28'i, ayın 2'si, 12'si, 22'si, 17 yani 2025 17 Temmuz'da dinleyeceksin. Belki 16'da yüklenecek. 16, 17, 18 Temmuz'da dinleyebilirsin. Şimdi öncelikle beklediğin haberler gelecek. Yani burada güzel bir işbirliği, güzel bir anlaşma var. Yani beklediğin şeyler ya da adım atmak istediğin şeyler havada kalmayacak gibi gözüküyor açıkçası. Ve burada ara buluculuk noktasında da çok başarılı olacaksın Koç burcu. Yani birilerini barıştırabilirsin, bir konuyla ilgili ara buluculuk yapabilirsin. Tatlı dilin, hoş sohbetin. Yani şöyle düşün. Yani aslında burada anlatmak istediğim şey şu arkadaşlar. Aklı başında olan koçlarla demiyorum. Şimdi şöyle düşün. Ortada bir konu var. Bir konuk var. Konuştuğun biri var ya da bir konu var, bir durum var. Sen o durumu en iyi şekilde değerlendirmeye alıyorsun. Bilgin varsa, bilgin yoksa öğrenerek değerlendirmeye alıyorsun. Başkalarının tükaka dediği, dışladığı konuyu enine, boyuna, ince ince düşünüp tartıyorsun ve doğru yolu buluyorsun gibi her aşamada böyle. Fakat bunun gölge tarafını uygulayacak koçlar, dedim ya iletişime dikkat et. Ben bilirim, ben yaptım, ben dedim oldu, zaten öyleydi gibi. Bu tarz şeylere dikkat et sevgili Koç burcu. Bunun gölge tarafından bahsediyorum. O yüzden tek bir burca bağlı değiliz. Kişinin kendisini geliştirmesi çok önemli. Farkındalık çok önemli. Tekamül dediğimiz şey zaten bu arkadaşlar. Bir bakalım. Burada bir hareket ve bir eş zamanlılık var sevgili Koç burcu. Birlikte yürütülen işlerden bahsetti. Aşıklar kartı arkadaşlar burada ani gelişebilecek aşk söz konusu. Eğer aşk hayatında bir ilişki varsa önümüzdeki ikili vadeler ve altılı vadeler senin için çok önemli olacak bu bir. Aşkının alevlenmesi, belki çok güzel bir teklif alabilirsin. Bu bir evlilik teklifi olabilir, ilişki teklifi olabilir. Yalnızsan hayatına birinin girmesi ve hatta bu kişi ruh eşim dediğin biri olabilir. Yani bu illa aşk ilişkisi olmak zorunda da değil. Hayatına tam işte benim kafamdan, benim düşüncemden diyebileceğin insanların, kişilerin hayatına girmesi var. Aynı zamanda yine ikili ve altılı vadeler içerisinde gün, hafta, ay olarak alın arkadaşlar. Burada sanki sen küçük bir şey başlatıyorsun. Bak aşk hayatın içinde geçerli, kariyer hayatın içinde geçerli. Bir kıvılcım düşer önce büyür yavaş yavaş diye bir şarkı vardı ya. İşte burada o var. Küçücük başlayan bir şey, belki küçücük başlayan bir adım, küçücük başlayan bir mesajlaşma, çok büyük bir aşka ya da çok büyük bir projeye, işe dönüşebilir. Hem aşk hayatın için hem de kariyer hayatın için alabilirsin. Para kralı. Para kralı mı oluyorsun sevgili Koç burcu diyesim geldi. Burada ayaklarını yere sağlam basman gerektiğini vurguluyor.
Ne olursa olsun ayaklarını yere sağlam bas, kendinden emin ol ve çok hayalci olma. Şimdi bu akış varken özellikle eril arkadaşlarım bunu çok mesela hani işte onunla da flört edeyim, bununla da flört edeyim, o işi de yapayım, bu işi de yapayım. Çok böyle hani yüksekten uçmak da olabilir. Buna karşı birazcık dikkat et diyor. Bir ikincisi, burada nasıl bir şey var biliyor musun? Şimdi kılıç altılısını çok severim bu destede. Senin kırıldığın yerden ışık sızacak sevgili Koç burcu ve sen kırıldıkça daha çok ışıldayacaksın. Kırıldım, incindim ama ışıltım devam ediyor. Parlamaya devam ediyorum. Uzun zamandır kendini anlatamadığın bir sessizliğin içindeysen ki burada karanlıktan aydınlığa çıkmak var. Kalbinde taşıdığın savaş dışarıdan görünmese de senin içinde böyle içini parçalamış olabilir, içinde bir şeyler parçalara bölünmüş olabilir. Ama bir taraftan da o karanlık sanki seni büyütmüş gibi, o kadar bir olgunlaştırmış ki. Ve şimdi tam bir dönüm noktasında olduğunu söylüyor sevgili Koç burcu. Koçları da çok severim arkadaşlar biliyorsunuz. Gerçek koçları ama. Yani egodan uzak, abartıdan uzak, gerçek. Ayakları yere sağlam basan koçları çok severim. Yani çok şükür bana da hep öyleleri denk geldi. Bakın burada resmen bir savaşın içinden çıkmak var arkadaşlar. Şimdi burada bir karmik durum var. Şimdi 16-17 Temmuz gibi dinleyeceksin bu videoyu. Belki 18 Temmuz'da dediğim gibi belki de 20'sinde izleyeceksin bilmiyorum. Hani sen ne zaman çekiliyorsan o andan itibaren alman gereken mesajlar olabilir. Burada kariyerinle ilgili daha hani o kadar çok yaşadığın bir üzüntü var ki bak resmen bir savaşın içinden çıkmışsın, çıkmak üzeresin. Onlu seriler zaten bir karmanın ya da karmik bir sürecin bittiğini gösterir. Burada kafa karışıklığın çok fazla. Aşk hayatınla ilgili de, kariyer hayatınla ilgili de iki kişi arasında kalabilirsin. İki yol, iki seçenek, iki tercih. Nereye gitsem, nasıl yapsam, nasıl geliştirsem, hangi adımı atsam gibi. Böyle bir durum olabilir. Fakat ben burada şunu aldım. Sen bir savaşın içerisinden çıkmışsın veya çıkmak üzeresin. Fakat yine de önümüzdeki 10 günlük sürece hatta Ağustos ayının 10'una kadar bir dikkat et. Sanki yine böyle karmaşık bir şeyler olacak gibi sevgili Koç burcu. Peki sonrasında yani ne olacak diyelim? Kılıç yedilisi. Bak burada bakın son açılımlarda koçlarda bu hep çıkıyor arkadaşlar. Biri sana tuzak kurmak isteyebilir, dikkat et. Burada çok büyük bir şey var. Çok büyük bir iş var, çok büyük bir proje var. İşte bir sponsorluk olabilir örneğin. Atıyorum sosyal medyadan bir şey yapıyorsun ya da başka bir şey. Ticaret, sanat hiç fark etmez de. Örnek için söylüyorum. Biri sana mail attı. Dedi ki işte sponsorluk yapalım bilmem ne. Bir baktın sahte çıktı mesela. Bak bu önümüzdeki Ağustos ayının 7'sine kadar. 7 hafta demeyeceğim. Ağustos ayının 7'sine kadar önümüzdeki 7 günlük süre içerisinde 27 Temmuz tarihine kadar kandırılma, aldatılma, ihanet ve arkadan iş çevirme bunlara karşı dikkat et. Hiç tanımadığın biri hayatına girebilir, birdenbire seni etkileyebilir fakat altında çok başka bir şey çıkabilir. Evli çıkabilir, başka bir şey çıkabilir, senden gizlediği bir şey vardır Koç burcu. Bunlara karşı dikkat et. Burada seni hani yasak işlere itebilirler. Bu herhangi bir tuzak da olabilir arkadaşlar. Hani kılıç yedi, senden bir şeyleri kaçırabilirler. Bunlara karşı lütfen çok dikkat et. Hani birileri bir tuzağa, bir pisliğe düştüğü zaman hani senin üzerine bir şey atabilirler. Bunlara karşı da dikkat et. Aynı zamanda sen de hani istemeden de olsa böyle bir şey yapmak isteyebilirsin. Birilerinden eğer intikam alayım, onu yapayım, bunu yapayım gibi hislere düşersen burada kendi hayatını mahvedebilirsin gibi. Bakın hani bir tane koç yok. Arkadaşlar genel enerji okuması. O yüzden her taraftan bakmak zorundayım. Yani ya senden kaynaklıdır enerji ya karşı taraftan kaynaklıdır. Hani eğer sen dediğim gibi birilerine tuzak kurmak istiyorsan, birilerini aldatıyorsan, kandırıyorsan burada bir anda bir şeyler yıkılabilir. O yüzden hani bu tarz etkilerden uzak dur diyor Koç burcu. Peki bakalım bir tane daha alalım. Hayır benim hiç öyle işim yok diyorsan o zaman karşı taraftan. Dikkat et yani sana öyle bir şey gelebilir. Para altılısı bu dönem yardımlaşmak, paylaşmak senin için çok önemli. Dediğim gibi yani ben koçların merhametini de çok severim. Zaten hani iyi insan iyi insandır yani. Hani burç özellikleri başka bir şey. Has insan, olgun insan yani insan olabilmek, insan kalabilmek başka bir şey.
Burada paylaşmak ve beklediğin bir para varsa bu sana gelecek diyor. Para konularında çok güzel bir adım gördük sevgili Koç burcu. Paylaşmak çok önemli. Hani şey de denir ya, hani ne verirsen elinle o gider seninle gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Burada beklediğin bir para varsa bu sana gelecek, fakat şöyle bir durum var. Para kazanç noktalarıyla ilgili bazı şeyler değişime dönüşüme uğrayacak gibi. Zaten bunu çok düşünüyorsun. Sanki böyle dörtlü vadelerdir düşündüğün, altılı vadelerdir düşündüğün bir şeyi artık bırakacaksın, kule kartı. Ya sen bir kuleden çıkıyorsun, yani bu nedir? Ölüm. Ya sen bir kuleden çıkacaksın ya da birilerini kuleden atacaksın. Burada ciddi bir değişim dönüşüm var ve derviş. Bakış açın, hislerin, maneviyatın çok farklı olacak sevgili Koç burcu ve değişecek diyor. Yani o içindeki ermişi keşfedeceksin. Akışta kalmak, teslimiyette kalmak, Rabbine güvenmek, emeklerinin karşılığının boşa gitmeyeceğini bilmek. Bunu çok fazla çoğaltabiliriz. Yani burada aslında toksit olan ne varsa bunları bırakıyorsun ve hayatına berraklık geliyor gibi. Artık diyor ki bak, artık kendini küçülttün. Değerini görmeyen ortamlardan çıkma vakti. Yeni bir yol açılacak sana. Önce küçük bir adım gibi görünecek. Ne demiştik? Bir kıvılcım düşer önce. Büyür yavaş yavaş. Küçük bir adım gibi görünecek ama arkasında bir mucize var gibi. Bir proje, bir teklif, bir taşınma, bir iş değişikliği. Yani evren resmen diyor ki korkmadan adımını at. Sen vazgeçtiğin anda değil, mücadele ettiğin anda kazanmaya başlarsın. Başlatansın zaten, lidersin. Aşk hayatınla ilgili de bazı Koç burcu arkadaşlarım, geçmişte kalbini incitenler olduysa, seni üzenler olduysa, hala bunların parçacıklarını elinde tutuyor olabilirsin. Ama diyor ki burada aşk elin doluyken gelmez. Şimdi tam şu anda eskide seni eskiden beridir ya da eskiden, dün de eskidir arkadaşlar, geçmiştir. Seni yoran, üzen, yıpratan ne varsa artık onları bırakma zamanı ve yeniye kapı açma zamanı. Çünkü burada bir tatlı ve keyifli bir ruh, minnoş bir ruh diyelim. Yay, terazi, aslan, özellikle bu burçlar olabilir. Toprak grubu var arkadaşlar. Bu burçlardan kişiler hayatına girebilir yalnızsan. Ama keyifli bir birlikteliğin varsa o zaten tatlı bir sürece doğru gidecek gibi. Ve burada geciken paralar varsa, parayla ilgili tıkanan yollar varsa, yanlış anlaşılmalar varsa bunlar çözülmeye başlıyor olacak. Ve artık kendini ifade edebileceksin. Hayır diyebileceksin sevgili Koç burcu. Terazi burcundan sana huzur gelebilir, keyif gelebilir. Yay senin hayatına hareket katabilir. Su grupları da var ama ya. Hani çubuğu çok küçük de desem su grupları da var. Peki bakalım. 2 tane arketip alacağım arkadaşlar. Sadece 2 tane arketip. Bakalım nedir diyelim. Gelmedi. Ve yazman olumlu nitelik bilgiyi korumak. Olumlu nitelik bilgiyi korumak. Bilgiyi korumak. Peki bunun gölge tarafı nedir? Olguları değiştirmek veya başkalarının çalışmalarına sahip çıkmak. Bu dikkat etmen gereken hal ve tutum. Bu da zaten kılıç yedilisini anlatan bir kart arkadaşlar. Peki bakalım, devam edelim. Öğretmen, olumlu nitelik, bilgi, deneyim, beceri veya bilgeliği iletme yetisi. Bakın hep bilgiden bahsediyor arkadaşlar. Bu sana verilecek. Zaten burada ermiş kartında görmüştük. Bilgi, deneyim, beceri veya bilgeliği iletme yetisi. Peki bunun gölge tarafı nedir? Düşmemen gereken hal ve tutum nedir? Öğrencileri manipüle veya taciz etme, olumsuz özellikler veya yıkıcı beceriler öğretme. Bu da düşmemen gereken hal ve tutum. Tabii sen de belki bu tarz kişilerle karşılaşabilirsin. Hani onlara da bir dikkat etmende fayda var. Her şey güzel kalbine göre olsun, zorun kolaylaşsın. Görüşmek üzere, hoşça kal.